Cidden dedikleri kadar varmış, böyle o kadar mezar gezdim. Böyle bir şey görmedim. Şimdi Azerbaycan mafyasını, Azerbaycan en büyük mafyası lideri. Adı Nadir Salivov ama yeraltı dünyası onu Lotukulu olarak biliyor. Lotukulu sürekli suç işleyen adam anlamına geliyor. Azeri suç örgütü lideri Nadir Salivov, Antalya Seri'ye bağlı Boğazkent mahallesinde bir otelin restoranında birlikte yemek yediği arkadaşı tarafından başından silahla vuruldu. Bugün size dünyanın en kapalı, en acımasız ve en disiplinli suç örgütünü anlatacağım. Öyle bir örgüt ki devletlerin yasalarını reddedip kendi anayasalarını yazdılar. Bir Türk, Nadir Salivov. Suç dünyasının titreyerek andığı adıyla Lotukuli. 23 yılını dört duvar arasında geçirip içeriden bir imparatorluk yöneten, Rus mafyasına diz çöktüren ve sonunda bir otel odasında en yakınındaki gölgesi tarafından ihanete uğrayan bir kral. Hazırsanız ışıkları söndürün, kapılarınızı kilitleyin. Sinan Atik YouTube kanalından hepinize selamlar arkadaşlar. Siz istediniz, biz yine geldik. Mezarlık videolarımıza devam edeceğiz. Ben önceden geldim, yerini buldum. Cidden dedikleri kadar varmış, böyle o kadar mezar gezdim. Böyle bir şey görmedim. Şimdi Azerbaycan mafyasının, Azerbaycan'ın en büyük mafyası lideri 2020 yılında en yakın adamı koruması tarafından Antalya'da vurularak öldürülen, Azerbaycan'ın en önde gelen mafya lideri suikastla öldürülen o mafya liderinin kabri. Bana da ilginç geldi. Şöyle bir de anıt mezarı var. Kurtları var. Sürekli 7/24'te Kur'an okunuyor burada. Salivov Nadir. Şöyle bir kurtlar. Korunaklı bir mezar anıtı var. Hemen kabri burada, resmi burada. Çok da güzel yapılmış. Nadir Salivov, yani bilindik ismiyle Kule. Türk bayrağı arkasında şöyle de bir resmi var mezar anıtında. Ne zaman ölmüş abi? 2020 yılında. 2025 sene olmuş. 6 sene oldu. 6 sene. Mezar anıtı var. Oldukça bakımlı ve kameralarla da izleniliyor. Koruma altında halen. Komple öldü diye terk etmemişler. Nadir Salivov, Azerbaycan'ın en tehlikeli mafya lideri, birçok suça karışmış ve ömrünün yarısından çoğu da cezaevinde geçmiş. En kötüsü de en güvendiği adam tarafından, koruması tarafından suikastla öldürülmüş. Kule. Şu kurtlar çok hoşuma gitti. Küllük bile düşünmüşler, görüyor musun? Tabi bütün detaylar o kadar temiz ki, şöyle bir mezarlığın içinde sanki villaya giden herhangi yol gibi. Yol bile yapmışlar.
Şu yolu sırf bu mezara özel yapmışlar. Şuradan itibaren sadece yol yapmışlar. Şuradan gerisi şöyle Guli'nin mezarına yapabilecek her şeyi yapmışlar. Öbür tarafta evmiş. Kurtlar çok güzel durmuş. Burada mezarlık. Burada mezarlık. Burada da biri yatıyor. Dostlar. Buralarda da biri yatıyor. Burada da Tek kişi Azerbaycan'ın yatıyor. en büyük mafya lideri Guli'nin, bak burada da biri yatıyormuş. Artık kaybolmuş. Gördün mü? Mezar taşı var. Büyük ihtimal kesik kesik izlerseniz bu videoyu Kur'an-ı Kerim okunuyor. O da telifli olabilir. Çünkü ezana, Kur'an'a bu tarz şeylere bile telif koymuşlar. O yüzden kesik kesik bazı yerle telif yememek için kesebilirim. Şu evlerde oturmak istemezdim. Sen oturmak ister miydin abi? Buraya da vedamızı ediyoruz arkadaşlar. Gelmişken de küçük bir mezarlık. Bayağı bir uzak. Bilmiyordum da böyle bir yerde mezar olduğunu. Hani toplu taşımayla falan gelinecek yerler değil buralar. Etrafı da göstereceğim. Guli'nin mezarı bu şekildeydi. Son kez şöyle dönüp bakıyoruz. Şöyle bir mezarlığın içinde özel bir bölüm gibi sanki oraya yapılmış. Bak bir kişi de var. Şu toprağa bak abi. Kireç gibi de. Evet, şu mezar da 1966 yılında vefat etmiş. Mehmet kızı Zümbile. Demek ki bu mezarlık eski bir mezarlık ha. Tabi burası işte diyorum ya, köyün mezarlığı bayağı eski. Bir tek buralar yoğun. Burada bayağı dip dibe insanlar yatıyor. Diğer taraflar, şuralar yoğun. Bayağı da eski, 91 yılında, 2004, 76 yılında vefat edenler var. Guli'yi de burayı nasıl bulmuşlar hayret ediyorum. Buraya defnetmişler. Çok da güzel bir anıt mezarı da yapmışlar. ...94 yılı. Eski var mı eski? Abi 94 yılında ölen insanın kemikleri çürümüş müdür? Tabii. Kemikleri de mi çürümüştür? Kemik kalmıştır. He? Kemikleri kalmıştır böyle az. Bak buralar Şu toprağa bak ya abi. Aynı kireç gibi değil mi? çok sert ya. Oha. Taş gibi. Allah rahmet eylesin üstüne. Ama belki de Abi burada ne yazıyor? gömülecek. En son 260 yazıyor. Ha, maalesef. Gömülecek en son yerlerden biri olabilir bu mezarlık. Dedim ya, o kadar yer gezdim. Çok toprağı bir kere çok değişik. Aynen kireçli gibi öyle. Bu ne abi, çocuk mu bu? Boyu kısa. Adamın biri de şey dağıtmış. Ha buranın ismi de arkadaşlar şu. Karaağaç burası. Şöyle görsem, buranın ismi Karaağaç. Mezarlığın ismi. Şurası da bebek mezarlığı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane de bebek var. Oldukça da bakımsız. Ya burası mezarlık. Şu ilerisi de Edirne'ye giden yol. Şurası otoban.
Şöyle bir yerde. Otların arasında. Böyle bir yerde mezarlık. Yok, şöyle geç. Bakın. Şunun sertliğine bakın. Toprak çok değişik cidden. Kettenli mi acaba bu? Ketteni mi? Buranınki böyle, Kilyos'unki de daha kötü. Kil gibi böyle. Kıpkırmızı kil. Çamur yani. Bak bu da bir mezarlık. Böyle kalmış. Bu da böyle kalmış. Bayağı dokunsuz kalan mezarlıklar var. Çok da iyi bakılan mezarlıklar da var. Bak yürüme yeri yapmışlar. Bak görüyor musun abi? Tabii ilgilenen ilgilenmiş. Vefat eden belli ama kimisi de yanlış bırak. Adamın kişiliğine bağlı, anladın mı abi? Bak buraya yan yana 3 tane. Şimdi ölen adam iyi bir adamsa ilgilenirler ondan, ama ölen adam sıkıntılı bir adamsa, sevmiyorlarsa, doğru değil mi? Ölen adam sevilmemişse, herkesi çektirdiyse, kadın olsun erkek olsun, ilgilenmezler, ya da fakirse, mal mülk kalmadıysa yine ilgilenmezler. İlgilenenler de çok nadirdir, vicdanlı insanlardır. Ama gördüğüm kadarıyla böyle oluyor. Büşra Katmış, gencecik bir kız. 99'da doğmuş, 2021'de 3. ayın 23'ünde de vefat etmiş. Büşra. Burada birisi var ama mezar taşı yok. Tamam. Burada da. Bak şurada da var. Şurada bir mezar. Küçük mezar. Aslında büyük de artık böyle kala kala olmuş toprağa. Bak şunlar hep mezar. Şu da mezar. Bak mesela 2024'te ölen İsmail kaç doğumlu? 57 doğumlu İsmail'in mezarı, daha 2 sene olmuş neredeyse. Bırakmışlar. Bu da aynı şekil. Böyle kalmış, otlar bitmiş üstünde. İşte adamın kişiliğine ve fakirliğine bağlı abi. Tabi. Bura mesela bak, aile mezarlığı burası. Aileden kimse gelmemiş, otlar bitmiş. Bu mezarlıkta da bayağı bir ot uzuyor yalnız. Evet. Burası da bu kadardı arkadaşlar. Biz de ilk defa geldik, gördük. Artık eskisi gibi mezarlıklardan da devam edeceğiz. Her insan bir gün ölümü tadacaktır. Yeşilliğin içinde. Bak bu yeşilliği bulamazsın İstanbul'da. Ama mezar yapınca altı kireçli demek. Burası çok değişik ya. Ot var, toprağı açıyorsun, kireç çıkıyor. Evet arkadaşlar, bu videoda bu kadardı. Beğeni atarsanız cidden çok sevinirim. Bu aralar beğeniler oldukça düştü. Artık bu tarz videolara tekrar ağırlık vereceğim. O yüzden beğeni çok önemli. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Yanımda yine Teşekkürler Türkiye. Hataylı var. Her zaman olduğu gibi. Şöyle de bir yazımız var. Bize destek verene destek vereceğiz. Nasıl vereceksin? He? Nasıl vereceksin?